Orçun ne oldu dedim. O mutfağın tavanına lamba spot gibi bir şey aldım. Burada yok, gelmedim. Yalnız camlar hakikaten cillop oldu o bez. Bez müthişmiş ya vallahi. Oh. Bir numara sakinleri. Ne haber? Şimdi Orçun geldi. He. Üstüne sen geldin, ne haber? İyi terliyim biraz abi valla. Hepimiz terliyiz. Ne var ne yok? İyi valla nasıl olsun koştur sabahtan beri. İyi sen nasılsın? İyiyim güzel. Sabah kalktım balığa gittim dedim yeni yıl hindisi. Denizden gelir mi? Geldi bir tane güzel bir şey tuttum. Büyük mü? He. O nasıl sevindirdi beni anlatamam. Ondan sonra eve geldim babam hadi dedi biraz portakal limon bir şeyler toplayalım. Şey yapalım. Akşam evde yiyecek hiçbir şey yok. Karışık bir şeyler yaptım size ortaya karışık. Bak şu var. Ne var? Bu pomelo diye bir şey. Ha geçen sene de şey yapmıştık. Ha yedin mi bilmiyorum. Yani Yemiştik. Greyfurt gibi ama sıkabiliriz yani değil mi? sıkma bunu ye. Öyle mi? Dilimlerin dışındaki zarı da al öyle ye. Çünkü zar acı oluyor biraz. Bir de Ne kadar hafif bir de. Ha o meşhur limondan. bir de şey var. O ne? O da limon bir Bergamot. Bergamot bu mu? He. Çok güzel kokuyor ama ya ben çok seviyorum. Bunu ne yapacağız? Bu yenmiyor da. Yenmez bu. Çayamaya koyarsın. Aynen ama şey yap dilimle güneşte kurut sonra bir tane de ondan yaptım bilmiyorum belki Teşekkür sevmezsiniz ederiz, yemezsiniz. Karışık bir şey yaptım size işte. Bak evet çaya taze. Bak yarın Girel'e gideceklermiş. Ha evet eğer gelmek isterseniz. Kaç gibi dersiniz? Çok erken gitmeyiz ya. Yani Geliriz biz de. gene 10 falan olur herhalde. Tamam geliriz biz de. Fronteggiamo la sventura. Buia, solo stelle, nulla più. Prova di coraggio, di virtù. Curi non vi sono più. Aslında bu video yılbaşından önce gelecekti. Yani İstanbul'dan gelir gelmez hemen kamera karşısına geçip yılbaşına yetiştirmek üzere bir video hazırlayacaktım. Fakat hani vakit olmadı. Zaten son videonun sonunda da söylemiştim hani yetiştiremezsem yeni yılınız kutlu olsun diye. Evet yeni yılınız kutlu olsun. Bugün bizim ikinci geleneksel yeni yıl yürüyüşümüz. Mantar toplamaya çıktık. Girel Köyü'ne geçen sene de gelmiştik. Ve yeni yıla yine böyle hareketli başladık. Oysa ki aslında yeni yıl için hiçbir hazırlık yapmamıştık. Yani en azından evde kutlama vesaire olsun, bir yemek hazırlayalım. Bütün bunları son ana bıraktık öyle söyleyelim. Nihayetinde de akşam böyle üstü çıktık, marketten bir şeyler aldık. Hani akşam kutlarız diye öyle bir ağır süslemesi, ışıltılar bilmem ne çok fazla bir şey yoktu. Biz zaten uzun süredir böyle kutlama yapmıyoruz. Yine uzun süredir zaten genelde şey oluyor. 12'yi göremiyoruz yani uykumuz geliyor. Dün akşam da biraz öyle oldu. Zorlayarak böyle 12'yi yakaladık. Hülya ile birbirimizi öptük. Hadi yatalım dedik ve yattık. Şimdi yılbaşı vesilesiyle herkes sofraları doldurmuştur. Şaraplarını açmıştır. Ağaçları, ışıkları yanmıştır. Hediyeler ağaçların altına konmuştur. Yani klasik bir yılbaşı ruhunu herkes yaşıyordur. Fakat biz bununla ilgili hiçbir hazırlık yapmadık. Ben en son herhalde 87'de falan ağaç süsledim. Çocuktuk. Babam severdi öyle şeyleri. Ondan sonra bir daha hani kendi evime geçtiğimde falan hiç şey yapmadım. Ağaç kurmadım. Pek yapmıyorum yani. Siz yapar mıydınız? Ben küçükken yapıyorduk. İyi son anda. Tabii. Bir de şeyler de. Fotojenikler yani görüşler. Çok üzgünüm. Çok iyi ya. Baksana şöyle.
Evet. Hayatımdaki öncelikleri değiştirdiğim için zamanında o kadar mutluyum ki bugün pek çok arkadaşım ben öndeyim, ana yola çıktım. Arkadaşlarım da söylüyorlar. En iyisini sen yaptın. Hani zamanında hareket ettin. Hayatını düzenledin. Bu tamamen önceliklerimi düzenlemek, onları sıralamakla alakalıydı. İstanbul'daki hayatımı şöyle geriye bakıp düşününce şey diyorum. Yani bütün önceliğim işmiş. Hani ailem vesaire, kendim özellikle çok daha alt sıralarda listelemişim. Önemli olan para kazanmak, önemli olan işte evi geçindirmek, faturaları ödemek. Bir müddet sonra zaten yavaş yavaş 30'lardan sonra herkes de bence bu oluyor. Herkes o önceliklerini bir gözden geçiriyor. Ne yapıyorum ben falan diyor. Ama o kadar bizim ayağımıza pranga olmaya başlıyor ki bir müddet sonra hareket edemiyoruz. İşte ben de böyle zart diye hareket edemedim. İstanbul'dan ayrılmaya karar verdikten 7 sene sonra taşındım. Yani o 7 sene aslında belki de kendimi maddi veya psikolojik olarak hazırladım diyebilirim. Ama iyi ki de öyle yapmışım. Yani 2023'e girerken açıkçası daha da çok şükrediyorum. İşte hayat boncuklanmış. Evet, sakin bir yılbaşı geçirdik ama bizim geçen seneki gibi ertesi gün işte bugün yaptığımız o mantar toplama ya da yürüyüş diyebileceğimiz artık geleneksel sayabiliriz. İkincisini yaptık çünkü yürüyüşü tamamladık. Günün sonunda da Ali bize de bir parça mantar verdi. Onu poşetlere koyduk. Hem körek var hem çinter var. İyi, güzel mantar topladık. Son anda bir sürü şey topladık. Bir de dün Ali yılbaşı için sabahtan balığa çıkmış ve kocaman bir torik vurmuş. Geldi, bir tane güzel bir şey tuttum. İki parça da size vereyim dedi. O torikler de bize geldi. Aslında galiba bizim için yılbaşında Noel Baba biraz Ali oluyor 2 senedir. Çünkü o aynı zamanda bize işte portakal, mandalina, bergamot falan da getirmişti. Bu sene her şeyimiz Ali'den oldu. Yılbaşı hediyelerimiz. Buradan çok teşekkür ediyorum Ali'ye. Ve tabii bugün aynı zamanda beraber yürüyüş yaptığımız Nazmi'den Burak'a, Seher'den Hülya'ya hepsine teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir gün geçirdik. Biraz yorulduk, terledik falan ama hareket oldu. Yani biz yeni yıla çok güzel girmiş olduk bu anlamda düne göre. Burada da durmaz ki. Anahtarı yok ki. Islanıyorlar, ıslanıyorlar. Şunu atma şekli. Şimdi gelelim 2022'nin Z raporuna. Zira 2022 tasarruf yılı diyerek adım atmıştık. İşte ekonomik olarak tasarruf etmek, zaman olarak tasarruf etmek, eşya tasarrufu falan başlığı altında aslında birkaç madde var. Toplamda da 16 maddeyi falan işte 2022'de gerçekleştirmeyi planlamıştık. Bu bahsettiğim 16 maddenin de 10 tanesinin yanına böyle bir yeşil tik atmayı başarmışız. 6 tanesinde değiliz, başarılı değiliz ama 10'da 6 bence geçer bir puan. Hani çocukluğumuzda sınıf arkadaşlarımız vardı. Kimi böyle 10 alabilecekken 9 aldığı için ağlayan, böyle hırslanan arkadaşlarımız vardı. Evet, onlar için belki de 9 başarısızlık sayılıyordu. Tam puan almak varken 9'unu almanın ne anlamı var? Belki onun için ağlıyorlardı, bilmiyorum ama benim için de okul hayatım boyunca 4,5'tan 5 almak falan hep geçerli olmuştur ve hayatımı da hep bunun üzerine kurdum zaten. Yani illa hedefi yakalamak, illa hedefi vurmanın bir anlamı yok. Benim için başarı biraz öyledir. Önünüzde 100 birim bir yol varsa ve siz aslında hesaplandığınızdan çok daha ağır, yavaş hareket etmiş olabilirsiniz ama siz eğer o mesafeyi, o birimi 99'a düşürmüşseniz benim için o bir başarıdır. Çünkü aslında bir birimi kazanmış oluyorsunuz. Başarısızlık ise siz o 100 birimlik yolu 120'ye çıkardığınızda oluyor. Yani tersi tarafını ne kadar
hedefe yakın düşerseniz aslında o benim için başarıdır. Yönünü kaybetmediğin sürece. Dolayısıyla 10'da 6 bence iyi bir rakam. Mesela tasarruf başlığı altında işlediğimiz maddelerden biri işte eşya tasarruf yap. Ne demiştim? Bağış kutusu, çantası hazırlayın ve elden çıkarmak istediğiniz eşyaları bu kutunun içine, çantanın içine yerleştirip ihtiyacı olanlara verebilirsiniz demiştim. Biz bunu zaten yıllardır yapıyoruz evin hacmini korumak için. Aynı şekilde notlarıma bakmam çok daha doğru olacak. Not almıştım çünkü. Yine tasarrufla ilgili olarak ne demişiz? Yeni bir gelir kaynağı yarat demişim mesela geçen sene başlarken. Bunun için aslında biraz yüzüme yurt dışına dönmeyi planlamıştım ben 2022'ye girerken. Fakat Şubat ayında Zebra ile çalışmaya başladım. Burada bir ofis açmışlardı. Bana da destek olur musun demişlerdi ve Şubat ayından beri Zebra ile çalışıyorum. En azından kiramı, aidatımı ödeyecek bir kaynak yaratmış oldum. Yani bunun da yanına bir tik atabilirim. Hobilere başka gözle bak. Bu da mesela bir gelir kaynağı yaratmak adına mesela YouTube kanalımın belki para kazanabileceğim bir hale gelmesini hayal ettim ama çok da YouTube'un istediği videolar çekmediğim için, öyle içerikler üretmediğim için bu mümkün olmadı. Boş ver, mümkün de olmasın yani. Onun dışında ne bileyim, yapmadığım bir şey yap yazmışım. Hayatım boyunca yapmadım. Hayatım boyunca yapmadığım şey ne var diye düşündüm. Aslında bu sene Mayıs ayında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin ki yerleşkesi Bodrum'da 3 günlük bir çalıştay yapıldı ve ben ilk kez hayatım boyunca bir grup öğrenciyle bir şeyler yaptık. O gün bugündür de artık hala öğrencilerim diye düşünüyorum. Çünkü onlar bana hocam diye hitap etmeye devam ediyorlar. Sosyal medyadan takip ediyorlar, sorular soruyorlar. Bu anlamda kısa da olsa, 3 günde olsa bir eğitmenlik yaptım. O da beni mutlu ediyor. Hiç yapmadığım bir şeydi çünkü bu. Bunun yanı sıra Bodrum'a taşındığımızdan beri, Bodrum demek deniz demek ya, çok fazla denizle ilişkimizin olmadığını söyleyebilirim. Daha önceki yıllarda işte koskoca yaz boyunca bir elin parmağını geçmeyecek sayıda denize girerdim. Bunlar sayılırdı benim tarafımdan. Bu sene ama galiba onun tadını çıkardık. Özellikle yaz aylarında sabah erkenden kalkıp mesaiden önce ya da yapacağımız herhangi bir işten önce sabah 7 ile 9 hatta 10 arasında gidip rastgele bir koyda, sevdiğimiz bir koyda denize girdik. Bu bizim için belki de yapmadığımız bir şeylerden biriydi. Galiba benim için bu sene beceremediklerimin arasında en üzücüsü bisiklete binmekti. Yani bisiklete bindim evet ama herhalde 2018'den sonra gittikçe aldığım kilometreler azaldı. 2022'ye ben çok şey atfediyordum bu anlamda. Fakat 2022'de 19, 20 ve 21'dekinden çok daha az kilometre aldım. Bu 2023'te benim en azından 2-3 bin kilometrelerin üzerinde çıkacağım bir yıl olmasını diliyorum. Dolayısıyla bisikletin yanına da ne yazık ki bir çarpı atmak zorundayım. Evet, 16 maddenin 10 tanesine yeşil tik atmışız. 6 tanesine de çarpı atmışız. Yani bu başarılı bir şey. Bu tamamlayamadığımız 6 tanesini de 2023'e atabiliriz. Orada yapabiliriz. Zaten 2023 ile de ilgili yapmak istediklerimiz biraz daha işin içinde gezmek, tozmak olsun istiyoruz. Zaten böyle çok önemli bir değişimin de arifesindeyiz. İyi mi olacak, kötü mü olacak onu bilmiyoruz ama 2023 ülkemiz adına çok önemli bir yıl ve bizi çok fazla etkiliyor. Yani aldığımız kararları, yeni yılda yapacağımız bir sürü şeyi etkileyen şeyler ülke gündemi. Dolayısıyla her şeyin hepimiz için iyi olmasını istiyorum, iyi olmasını diliyorum. Yani en azından bir tık daha önce yapmak isteyip de yapamadığımız başka şeyler vardı. Mesela Hülya'nın hayallerini yerine getirmek gibi, onun ara ara yurt dışına gitmek gibi bir arzusu var. Mesela Norveç'e gitmeyi çok istiyor, biliyorsunuz, onun bir Norveç hayranlığı var. Norveç'e gitmek, orada böyle hani turist gibi de değil, gidip böyle bir hafta 10 günlük turistik bir gezi de değil. Hani gidip gerçekten 1-2 ay orada yaşayıp oranın hayat işte koşullarıyla tanışmak, insanlarıyla tanışmak, yaşam biçimini öğrenmek falan, bir başka kültürün içinde hayatını sürdürmeye çalışmak ilginç olabilir diye düşünüyoruz. Hani böyle atlayıp 2 ay gerçekten Norveç'e gidelim, 1 ay İtalya'da kalalım falan filan gibi. Bunları yapabilir miyiz? Neden olmasın diyoruz. Evet, şu an bir sürü şey ekonomik olarak çok güç değil yurt dışına gitmek. Şehir değiştirirken bile 50 kere düşünüyoruz.
Yarın öbür gün işte tekrar İstanbul'a gitmem gerektiğinde hep bir hesap yapıyorum. En ucuz bileti bulmaya çalışıyorum. Arabayla gitmek zaten ateş pahası oldu. Benzin falan, bunları biliyorsunuz zaten. Dolayısıyla evet, güç gözüküyor ama yapılamaz değil. Bir şekilde gezen, tozan işte kanallar var, YouTube kanalları var. Gencecik adamlar sırtlarına bir çanta atıp o ülkeleri gezebiliyorlar. Biz niye yapamayalım diyoruz. Bir de bu sene bizim yaptığımız en güzel şeylerden biri, uzun süredir üzerime almadığım Selimiye'nin tapusunu üzerimize almayı başardık. Onunla uğraştık. Bir Marmaris'e gittik. O videoyu da buradan izleyebilirsiniz. Marmaris'le ilgili, Selimiye ile ilgili bir tasarrufumuz olacak aslında. Orasıyla da ilgili yani üstüne bir ev kondurmayı falan düşünüyoruz ama belki ilk aşamada bunu yapamayacağız, beceremeyeceğiz. Bu maliyetler falan hep bizim boyumuzu aşıyor. Ama herkesin söylediği bir şey var. En azından ruhsatınızı alın. Ruhsata kadar yürüyün. Ve ondan sonra 5 sene kafanız rahat olsun. Belki o arada bir şey olur. Bir gelir çıkar. Bir şey olur. Yani bilmiyorum. Oraya bir ev kondurma şansına da sahip oluruz. O da en azından bizim için bir gelir kapısı olur. Ya da en kötü ihtimal, bilmiyoruz işte ülkede neler olup neler bitecek. Hani bu kiralar nereye gidecek? Hiçbir fikrimiz yok. Hani en azından başımızı sokacağımız bir sabit bir yerimiz olsun. Bazen arkadaşlarımız, dostlarımız şey diyor. Hani o raddeye gelirse İstanbul'da eviniz var zaten falan diyorlar. Ama açıkçası ben kendi adıma İstanbul'a dönmeyi hiç düşünmüyorum. Hani büyük konuşmayayım ama aklımın ucundan bile geçmiyor. Artık oralarda yaşayamam. Elinizde böyle bir liste olunca yıl birazcık daha iyi geçiyor galiba. Sanıyorum 2019, 2020, 21 yıllarına göre 2022 bizim için bir tık daha nefes aldığımız, bir tık daha rahat hareket ettiğimiz bir yıl oldu. Bu küçücük fark umarım 2023'te çok daha büyük bir farka dönüşür. Çok daha hepimiz için daha iyi bir 365 gün geçiririz. Ve ondan sonra da yüzümüze gülücükler oturur, neşe saçarız, dans ederiz, şarkı söyleriz. Öyle bir yıl olsun istiyorum. O yüzden 2023 için de bir takım planlarımız var. Az evvel söylediğim gibi biraz daha gezelim istiyoruz. Biraz daha öğreneyim istiyorum. Bence bu senenin de teması öğrenmek olabilir. Merak ettiğim her şeyle ilgilenmek istiyorum. Daha çok yol yapmak istiyorum. Kafamda daha fazla bisiklet rotası var. Onlarla ilgili planlar yapacağım. Bisikleti mutlaka hayatım içine yeniden oturtmak istiyorum. Çünkü uzun süredir bir bisiklet videosu da çekmemiştim. Artık sık sık bu videolardan çekeyim istiyorum doğrusu. Sakin bir yeni yıl giriş oldu bizim için. Bugün çok güzeldi. Bugün işte mantar toplamaya gitmek, toplayamasak bile yürüyüş yapmak, bu bizim için çok güzeldi. Genel olarak da yılımızın bu sakinlikte geçmesini istiyoruz. Bu kısa videoda benimle birlikte olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kendinize iyi bakın, saatli kalın, hoşça kalın. Verso